Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Tam orijinali. Mutfak şefi Mehmet Ustam'ın tarifiyle. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Öncelikle mantarlarımızı ince ince doğruyoruz. Çorba olacağı için inceltiyoruz ama çok da ufaltmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz mantarlar kavrulduğu zaman su bırakıyorlar ve dolayısıyla çok ufalıyorlar. Eğer ki çorbanızda daha ufak tane görmeyi arzu ediyorsanız çok ufaltabilirsiniz ama iri tane seviyorsanız da benim gibi biraz daha iri bırakabilirsiniz. Şimdi öncelikle tencereyi ocağıma koydum. 1 yemek kaşığı da tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağını ben bu çorbada çok beğeniyorum ama mutlaka 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. 2 yağ birlikte kullanarak hem daha sağlıklı hem daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yağımı erittikten sonra da hemen şimdi mantarlarımı ilave edeceğim. Yağım eridi. Şimdi mantarlarımı yavaş yavaş ilave ediyorum. Tam tamına bir paket 400 gram kadar mantarım var. Hiç bu mantarlar gözünüzde büyük görünmesin, fazla görünmesin. Dediğim gibi mantar kavrulduğu zaman pişmeye yaklaştığında iyice hacim kaybeder. Şimdi mantarlarımı güzelce kavuruyorum. Neydi? Önce mantarımızın suyunun bir miktar salmasını bekliyoruz. Suyunu saldığı zaman da tekrar o suyu çektiriyoruz. Ondan sonra da unumuzu ilave edeceğiz. Şimdi biraz kavuralım, sulandıralım. Sulanmış haliyle geri döneceğim. Bakın görüyorsunuz mantar ciddi anlamda suyunu saldı. Sanki içine su koymuşuz gibi. Hiç panik yapmayın. Şimdi yüksek ısıda güzelce kavurmaya devam edelim. Kapağını kapatalım. O suyunu hemen bir 3-5 dakikada kendisi çekecek. Bu suyu emdirmek önemli. Hem lezzeti geri kazanacak hem kendi suyuyla yumuşadığı için daha kıvamlı olacak. Evet bakın gayet güzel suyunu çektirdik. Hiç su kalmadı. Bu önemli bir püf noktası. Suyunu çektirmeden sakın ununu ilave etmeyin. Ama undan önce hemen bir diş sarımsağım var. Sarımsağımızı da tam suyunu emdiği aşamada ilave ediyoruz. Şöyle hemen birkaç karıştırma sarımsağı da kavurduktan sonra 3 yemek kaşığı kadar unum var. Unumu ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Bu nedenle suyunu mutlaka önceden çektirmeniz gerekiyor. Sürekli karıştırarak bir 3-4 dakika kadar un kokusu gidene kadar kavuracağım. Unumu kavurdum. Hemen yavaş yavaş karıştırarak 4 su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Suyum soğuk. Kaynar su değil. Karıştıra karıştıra ilave ediyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Ama ilk kaynama aşamasına gelene kadar mutlaka biraz karıştıralım. İçinde un olan bütün çorbalarda biliyorsunuz topaklanma yapmasını önlemek lazım. Evet, çorbamız gördüğünüz gibi çok güzel fokur fokur kaynadı. Şimdi bu aşamada altını kısıyorum. İlave edeceklerim var. Hemen 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 2 çay kaşığı kadar
tuz. Ben çekme tuz kullanıyorum, kaya tuzu. Biraz karabiber çekiyorum. Kremalı mantar çorbasına en çok yakışan baharat karabiber ve muskattır arkadaşlar. İmkanınız varsa çekme olarak mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sıra geldi muskatıma. Evinizde muskat varsa mutlaka ve mutlaka pürelerinize, kremalı yemeklerinize, kremalı mantar çorbasına ilave edin. Eğer yoksa da baharatçıda, aktarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok fazla değil, hemen 3-4 rende şeklinde kattığınız zaman nefis bir lezzet ve koku veriyor. Fazlası zararlı olur. Güzelce şimdi hepsini karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu çalıştığım restoranın mutfak şefi Mehmet Usta'nın orijinal tarifidir. Gerçekten çok çok lezzetlidir. Ve gerçekten çok sevilir. Günde en az bir 300-500 porsiyon, ki Ramazan olursa çok daha fazla, sattığımız çorbadır. Birebir orijinalini yapıyorum size. Hemen şöyle çorbamdan suyunu alıp bütün kremayı çorbama ilave ediyorum. Ziyan olmasın. Şimdi karıştıra karıştıra tekrar altını açtım. Bir 3-5 dakika kaynatacağım, altını kısacağım. Demlenecek, çorbam hazır olmuş olacak. Yapılışı bu kadar kolay ama çok lezzetli. Çoluğun, çocuğun, gençlerin, herkesin çok sevdiğini düşündüğüm, beğendiğini düşündüğüm, en çok beğenilen, satılan, tercih edilen çorbalardan biri. Ramazan'ın sonuna yaklaştığımız şu günlerde de herhalde çorba konusunda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Ne pişirsem ne pişirsem diye. Bu da size bir alternatif olur diye inanıyorum. Çorbam kaynasın biraz daha. Evet, çorbam oldu. Gayet güzel katılaştı. Benim arzu ettiğim kıvam bu. Eğer ki daha koyu bir çorba arzu ediyorsanız un miktarını biraz arttırabilirsiniz ya da su miktarını azaltabilirsiniz. Ama taneli bir çorba olduğu için ve içindeki un zamanla koyulaşma da sağlayacağı için bence bu kıvam yeterli. Hadi gelin şimdi servis edelim. Evet, sadece dakikalar içerisinde birinci sınıf restoranlarda yiyebileceğiniz orijinal kremalı mantar çorbası hazırladım. Gerçekten Mehmet Ustam'ın ellerine sağlık, ondan öğrendim. Onun tarifidir ama günde yüzlerce, binlerce satılan bu güzel çorbayı da sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden ellerinize sağlık diyorum ve afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olduktan sonra da bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.